Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitlis yöresine ait katıklı dolma tarifi paylaştım. Gerçekten de bu yemeğe bayılacaksınız. Benim yıllardan beri yapmış olduğum ve severek yediğimiz bir yemek tarifidir. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı hem de pratik bir ana yemektir. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram kabak var. Kabakları güzelce bol suda yıkadıktan sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde iz veriyorum. İz verme işlemi sona erdikten sonra bu kabakları tekrardan yıkayacağım. Kabakları 2 parmak kalınlığında kestim. Yani 2,5 santimetre olması yeterli olacaktır. Daha fazla uzun olmasın lütfen. Çünkü bu yemeğin en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Bir tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde önce ellerimle sıkıştırdım. Ardından küçük hamlelerle görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde içine oyuyorum. Birkaç hamlede kolaylıkla bu işlemi yapacaksınız. Sadece 3-4 dakikanızı alacaktır. Gerçekten de bunu yapmak çok basit. Ama lütfen püf noktalarına uyalım. Kabakları kesinlikle kırmayalım. Narin dokunuşlarla aynen benim yaptığım gibi yaparsanız asla bir sorun olmayacaktır. Hemen detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle parmaklarımla iyice sıkıştırdım narin bir şekilde. Ardından bir tatlı kaşığı yardımıyla kolaylıkla içlerini çıkartıyorum. Eğer kabakları parmaklarınızla birazcık sıkıştırmadan hemen tatlı kaşığıyla almaya çalışırsanız kabakların kırılma ihtimali çok yüksektir. Lütfen aynen bu şekilde yapın. Kesinlikle herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bu içleri de biraz sonra değerlendireceğim. Yemeğe lezzet katacak. Gerçekten de çok güzel olacak. Lütfen aynen benim gibi yapın. Kesinlikle lezzet garantisi veriyorum sizlere. Asla pişman olmayacaksınız ve her zaman bu şekilde yapacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Hemen bir tane orta boy soğanı bu şekilde rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Bir su bardağı ince köftelik bulgur kullandım ve ortalama 1 dakika boyunca hepsini yoğuracağım. Yani bu şekilde yaparsanız eğer daha da lezzetli olacaktır. Şu anda soğanın suyuyla bulgur birleşiyor ve gerçekten de yemeğin lezzetini arttıracaktır. Eğer ben bu işlemi yapmak istemiyorum diyorsanız yapmayabilirsiniz. Hepsini bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ama önden bu şekilde bulgur ve soğanı karıştırırsanız daha da lezzetli olacaktır. Ortalama 1 dakika bulgur ve soğanı karıştırdıktan sonra 200 gram orta yağlı dana kıymasını ilave ettim ve yine 1 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ve ardından hemen baharatlarını ilave ediyorum. Çok affedersiniz burada elimden kaydı. Tekrardan videoyu geri alamadım. O yüzden kusura bakmayın. 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. 1 tatlı kaşığı
pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı kimyon ilavesi yaptım. 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım su bardağından birazcık az zeytinyağı ve bu dolmanın olmazsa olmazı reyhan ilavesi yaptım. Toplam 1 çay kaşığı dolusu veya 1,5 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ve bütün malzemeleri ilave ettikten sonra sadece 2 dakika boyunca hepsini güzel bir şekilde yoğuracağım. Eğer ben yoğuramam diyorsanız eğer tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Ancak yoğurursanız yemeğin lezzetini daha da arttıracaksınız. Bu arada su kullanmadığım soğanın suyu yeterli olacaktır. Ve artık katıklı dolmayı pişirmeye başlıyorum. İçlerini çıkartmış olduğum kabakları bu şekilde orta boy bir tencereye aldım. Böylelikle yemek çok lezzetli olacak çünkü kısık ateşte pişireceğim. Bu içlerini çıkartmış olduğum kabakların suyu çıkacak ve gerçekten de yemeğe çok büyük bir lezzet katacak. Çünkü çok fazla suyla pişirmeyeceğim ben. Kendi suyuyla pişecek. Böylelikle hem daha lezzetli olacak hem de daha sağlıklı olacak. Ve bu içlerini de daha sonra yiyebilirsiniz. İsterseniz hemen yiyin veya ben genellikle ertesi güne yiyorum. Üstüne bol yoğurt, sarımsaklı yoğurtla servis ediyorum ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Böylelikle bu içlerini de değerlendirmiş olduk. Ve artık kabakları doldurmaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik ve kolay bir şekilde yapıyorum. Sadece 5 saniyenin içerisinde dolduruyorum. Bu arada akıllarda hiç soru işareti kalmasın. Ben yıllardan beri yapıyorum. Şimdiye denk bu kabaklar kesinlikle patlamıyor veya iç harcı dağılmıyor. Aynen bu şekilde güvenle yapabilirsiniz. Elime birazcık iç harcından aldım ve sıkıştırdım. Hemen bu şekilde kabağa koyuyorum. Bu arada pişme esnasında birazcık şişeceği için şöyle yarım santim boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Ve aynen lütfen bu şekilde dizin. Çünkü servisin esnasında bu kabakları almak tencereden çok kolay olacaktır. Zaten videomun sonunda detaylı bir şekilde gösterdim. Ve sadece 5 dakikanın içerisinde bütün kabakları doldurdum. Geriye sadece 2-3 yemek kaşığı iç harcı kalmıştı. Ve patatesle bunu değerlendirmek istedim. Gerçekten de patatesle de çok güzel oluyor. Eğer sizin de iç harcı kalırsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya kuru soğanla da bunu yapabilirsiniz. Yarım su bardağından birazcık fazla ılık su koydum. Görmüş olduğunuz gibi su görünmüyor bile. Şimdi hemen tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 1,5 veya 2 saat boyunca pişecek. Ve aradan toplamda 1,5 saat geçti. Görmüş olduğunuz gibi dibinde hala su var. Yani 2 saate yakında pişirebilirsiniz. Ama en başından en sonuna kadar en kısık ateşte olması çok önemlidir. Bu arada bu dolmayı tabii ki de sadece yarım saat içerisinde bile pişirmeniz mümkündür. Ama lezzetli olması için ve yedikten sonra rahatsız etmemesi için bu şekilde 2 saatte veya 1,5 saatte en kısık ateşte pişirirseniz gerçekten de daha da lezzetli olacak ve daha da sağlıklı olacaktır. Servis yapmadan önce hemen yoğurt sosunu hazırlıyorum. Bol miktarda yoğurtla servis etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten bu yemeğin özelliği de budur. Hemen yoğurtları güzelce karıştırıyorum. Ortalama 5-6 diş de sarımsak kullandım. Üstüne bir miktar tuz ilavesi yaparak güzelce havanda ezdim.
Görmüş olduğunuz gibi tencereden çok kolay bir şekilde alıyorum. Aynen bu şekilde dizerseniz alması da kolay olacaktır. Tencerenin dibindeki kabakların içlerini de isterseniz bugün veya isterseniz ertesi günü, ben genellikle ertesi günü yemeği daha çok seviyorum. Bol sarımsaklı yoğurtla afiyetle yiyebilirsiniz. İnanın et kadar lezzetli oluyor. Dolmaların içine çok fazla salça ilave etmedim. Böylelikle yemek daha hafif olacak. Zaten özelliği de budur. Ama üstü için mutlaka bir salçalı sos yapmanızı tavsiye ediyorum. Serviste bu önemlidir. Hemen küçük bir tavaya bir miktar zeytinyağı ve birazcık da tereyağı aldım. Güzelce erittikten sonra üzerine salça ilavesi yaptım. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra baharatlarını ilave ettim. Salçalar kavrulduktan sonra bir çay kaşığı nane, birazcık karabiber ve birazcık da kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Ve ortalama yarım su bardağına yakında su ilavesi yaptım. Sadece 2 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Ardından hemen servis yapabilirsiniz. Ve artık katıklı dolma servis için hazırdır. Üstüne bol sarımsaklı yoğurt ve hazırlamış olduğum sosla servis ediyorum. Gerçekten de dillere destan bir lezzeti var. Yazın sıklıkla yapmış olduğum ana yemeklerden bir tanesidir. Hem yapımı çok basit hem de gerçekten de çok lezzetli. Asla pişman olmayacaksınız bu yemeği yaptığınız için. Diyet yapan izleyicilerim için mükemmel bir tariftir. Güvenle aynen vermiş olduğum püf noktalara ve ölçülere uyarsanız sizlerle böyle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Ve böylelikle bir yemek tarifi videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.